Savaş, yalnız sınırlarda olmaz. Savaş, bir milletin, topyekün ateşe girmesidir. Eğer bu bütünlük sağlamışsa, zafer tesadüfi, yenilgi kaderdir. Osmanlı Devleti'nin 34. Padişahı Sultan II. Abdülhamit Han, 33 yıl tahtta kaldı ve en uzun süre hükümdarlık yapan padişahlar arasına adını yazdırdı. Sultan II. Abdülhamit Han'ın yaşamına biraz daha yakından bakalım. Osmanlı Devleti'nin 34. padişahı, İslam halifelerinin 99'uncusu Sultan Abdülhamit Han, Abdülmecid Efendi ve Tiri Müjgan Sultan'ın oğlu olarak, 21 Eylül 1842'de, İstanbul'da dünyaya geldi. Pozitif bilimlerin yanı sıra Arapça, Farsça ve İslami ilimlerle, Fransızca eğitimi de aldı. Binicilik, yüzme, atıcılık ve güreş gibi sporlarla uğraştı. Marangoz atölyesi edindi. Tiyatro ve operaya ilgi duydu. Sultan II. Abdülhamit Han, Osmanlı Devleti'nin en buhranlı zamanlarında, hükümdarlığın başına geçti. Bulgar ve Bosna ayaklanmalarının yanına, Sırbistan ve Karadağ savaşları da eklenmişti. İlk Osmanlı Anayasası, Kanuni Esasi'yi devreye sokarak 1876'da tahta geçti ve birinci meşrutiyeti ilan etti. 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı yenilgiyle sonuçlanınca, gayrimüslimlerin ayaklanmaları, meclis çalışmalarını aksatmaya başladı. II. Abdülhamit Han, meclisin, kendine verdiği yetkiyle, meclisi, süresiz tatil etti. II. Abdülhamid'in en önemli özelliklerinden biri, Türklük şuuruna sahip olmasıydı. Devletin devamını, Müslümanların birleşmesine bağladığından, halifelik unvanını önemserdi. Sultan II. Abdülhamit döneminde, eğitimde, sanatta, teknolojide büyük ivmeler yaşandı, ilklere imza atıldı. Sadece İstanbul'da, 9.000'e yakın modern ilkokul açıldı. Tamamen yerli bir sermayeye sahip ve Türk teknolojisine dayalı Hicaz Demiryolu'nu inşa ettirdi. 1500 kilometrelik hattın yapımını, başından sonuna dek takip etti. Bunun yanı sıra, Haydarpaşa ve Sirkeci Garı'nı yaptırdı. Dünyada, ilk kez, Osmanlı tarafından denenen, Abdülhamit ve Abdülmecid adlı, zırhlı denizaltı denemeleri, başarıyla sonuçlandı. İlk deniz müzesi açıldı. Posta Telgraf Teşkilatı'nı bakanlık haline getirdi. Haberleşme ve telekomünikasyon alanlarında, büyük ilerlemeler sağlandı. 33 yıl Osmanlı Devleti'ni yönettikten sonra, İttihatçılar tarafından çıkartılan, 31 Mart vakası sonucu, tahttan indirildi. Selanik Alaeddin Köşkü'nde, zorunlu ikamete tabi tutuldu. Yaklaşık 3 yıl sonra başlayan Balkan Savaşı nedeniyle, İstanbul'a, Beylerbeyi Sarayı'na sürgün eğildi. Sarayda, yaşamının son 6 yılını geçirdi. Osmanlı'nın en kudretli hükümdarlarından II. Abdülhamid'in, mecburi ikamet yeri olan saray, sultan için, vefat edinceye kadar, dışarı adımını atamadığı bir hapishaneye dönüştü. Sultan, II. Abdülhamit Han 10 Şubat 1918'de, Beylerbeyi Sarayı'nda, kalp ve böbrek yetmezliği sonucu, vefat etti. Cenazesi, Çemberlitaş'taki, II. Mahmut Haziresi'ne defnedildi.